Evet, şimdi ilk Arap saçından başlayalım diyorum ben. Evet. Haydi. Ha? Arap saçı. Elcim tabağını alayım. Tamam. Anne kendi yaşıyor değil mi? Evet, babam daha sonra işte 6 seneye yaklaştı ya da 5,5 sene oldu, 6 sene oldu vefatı. Kokusu da çok güzel. Yemek yapmaya devam ediyor mu evde? Çok hem de. Kim yoğun? Çok hem de yani. Ben bir kaşık al. O bana çok, sen bunu kendin al. Bana bir kaşık, çünkü hepsinden anca yiyebilirim. Gerekirse bir tane alalım. Emin misin? Azıcık daha koy. Azıcık daha koy. Çok koymam. Çok az oldu. Tamam, sağ ol. Neden bahsedelim demiştim? Yine Evet. bir şeyden bahsedelim dedin ama kaldı. Bir şeyden bahsedelim. Bir şeylerden dedim. daha bahsedelim dedim. Hani lityumlarla ilgili. Hani... Ve Fendertex'le ilgili. He, Fender Tex. Bana ekmek. Tabii. Yoğurt vereceğim. Şu kaşıkla vereyim. Yoğurt da bizim oradan, ortaklardan, pazardan. Şöyle kenarına koyuyorum. Tamam. Yoğurt donmuş dolapta. En üstte biraz fazla açmışım. Koyayım mı biraz daha? Tamam olur. Şu Süper. çatalla şöyle Alayım. attırsana. Heh, süpersin. Heh. Teşekkürler. Donunca tekrar çözülünce böyle biraz kesik gibi olmuş. Ha, öyle oluyor ama değişmiyor tadı. Sağ ol, yeter. Yapayım mı? Ya yapsan onu bir alsana. Tamam. Tamam süper. Hoppa. Ben de almıştım şeyden, pazardan. Şey mi? Yoğurt mu? Arap saçı. Ha, Arap saçı. Arap saçılı börek de güzel oluyor, biliyor musun? Ya biliyorum. Çok güzel oluyor hakikaten. Biraz daha alayım ben yoğurt. Valla. Emre eline sağlık. Nefis görünüyor. Sağ ol. Dur bakalım tadına bak. Görüntü. Yani Peki, ben de yapıyorum. afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Hı. Harika. Hmm. Güzel. Güzel. Bence de güzel. Hmm. Dostlar güzel olmuş. Bence de. Harika valla. Değerli dostlar, Ali bu arada Fendertex diye bir marka. Usturmaça markası bu. Onun Türkiye distribütörü. Bizim fuar videomuzda görebilirsiniz onun tanıtımını. Dünyanın en hafif usturmaçası. Gerçekten. Aha, tabii. Efendim, bizi sadece denizci dostlar seyretmiyorlar. Bizi bir sürü Türkiye'nin her yerinden ya da Avrupa'dan da böyle seyreden dostlarımız var. Usturmaça ne? Usturmaça böyle silindirik olanı da var, balon olanı da var. İçi hava dolu yastık diyebiliriz. Teknelerin bir yere yanaşırken ya da birbirleri arasında böyle işte limanlara girerken birbirlerine sürtünmesini ya da bir limana yanaştığında o limana, betonuna ya da ahşabına sürtünerek gövdesine zarar vermesini engelleyen malzemeler. İçleri hava dolu, sağlam malzemelerle yapılıyor ve bir yastık görevi görüyor. Usturmaça budur aslında. Bu usturmaçaların işte bu dünyanın en hafif usturmaçası, gerçekten çok hafif. 400 gramdan başlıyor. Yani devasa boyutları olan bile 2-3 kilo, 4 kilo falan. Şimdi bizim bu kenarda şimdi kullandığımız yaklaşık 110 santim boyunda usturmaçalarımız var. Onların ağırlıkları 3-3,5 kilo, 4 kilo civarında. Kesinlikle. Ama biz aldık usturmaça, bu Fendertex'ten aldık. Yeni gelecek şimdi usturmaçalarımız Mayıs ayında geliyor. Üzeri böyle
teknemizin Şimal'in ismi yazıyor. Güzel bir grafik de yapıldı. Bunun özelliği 600 gram. 650 gram mı ne? Yani 4 kilo nere? 650 gram nere? Ve bu arada inanılmaz dayanıklı usturmaçalar. Müthiş. Ali'cim azıcık sana sözü vereyim. Sen biraz bahsedersen çok memnun olurum. Şimdi bu Fender tek usturmaçanın aslında bir hikayesi var. Hı. Onu bilmiyorum anlatmış mıydım sana. Tekneyi almaya gittiğimde ben yeni bir tekne aldım. Tabii, bu arada 2023 yılında. Ali'nin bir de yelkenlisi var. Jano 490. Geno 490 ama tekneyi Kamboçya'da, Fransa'da fuar teknesiydi. Tabii o yıllarda pandemiden dolayı tekne bulmak, tekne almak da bir süreçti. Yani tekne almak isteyen kişiler minimum bir yıl, 1,5 yıl sonraya gönderiyordu. Neyse burada Jano'nun zaten Marmaris'te Türkiye mümessili Marmaris'te olduğu için onların da tedarikçisi olduğum için onlarla görüşmem istinaden bir tane boşta bir tekne olduğunu öğrendim. Onu görüşmelerini yaptık, aldık. Hı hı. Yanılmıyorsam Temmuz ayıydı. Eylül'de de Fransa'da Cannes Boat Show oluyor biliyorsunuz. Hı hı. Cannes Boat Show. Bu boat show'a gittik. İşte son 2 gün kala gitmiştik. 3 günlük bir boat show'du zaten. Tekneyi de teslim alacağız. Fuardan sonra da deniz yoluyla Türkiye'ye getirdik. Hı hı. O sırada işte standın önünden geçiyorum. Usturmaçalar ilgimi çekti. Yani hem yani güzel bir grafik tasarımlı renkli usturmaçalar aynı zamanda çok hafif ve dayanıklı. Üzerinden hatta fuarda da görmüştünüz. İş makineleri falan Öyle geçiyor. ekskavatör geçiyor usturmaçanın üzerinden. Aynen. Çok acayip. Aynen. Yani 10 tane usturmaça ciddi bir para tutuyordu. Çünkü pahalı bir usturmaça ama güzel bir usturmaça. İşte alayım mı almayayım mı derken böyle en son artık gitmeden bir gün önce karar verdim. 10 tane aldım tekneme. Öyle başladı serüven. Aldım. Sonra tekneyle birlikte işte Türkiye'ye getirdim. Aradan bir yıl sonra tekrar Eylül ayında Kamboçya'ya gittim. Bu sefer ziyaretçi amaçlı gittim. Orada mümessilin kendisiyle görüştüm. Üreticinin kendisiyle görüştüm. Gerçi sahibi yoktu. Firmada şimdi Kamboçya'da bilmiyorum gittiğini mi hiç işte Netsel'le Yatmarin Marmaris'teki Netsel'de Yalancı Boğaz olduğunu düşünün. Netsel'de tamamı bütün yelken markaları, yelken teknelerinin olduğu bir fuar. O kadar. Yalancı Boğaz tabii o kadar da büyük. Yalancı Boğaz'da da motor yatların sergilendiği fuar olmuş ve arada da shuttle'larla, teknelerle her yarım saatte bir servis var. İsteyen kişi oraya da gidebiliyor, buraya da gidebiliyor. Öyle büyük bir fuar. Zaten dünyanın yanılmıyorsam denizde gerçekleşen en büyük fuarı. Cannes'daki Boat Show. İşte bir yıl sonra tekrar gittim. Gezi amaçlı gittim. Usturmaçalar da çok güzeldi. Türkiye'de mümessili var mı yok mu bilmiyordum. İşte firmada çalışanlarıyla görüştüm. O görüşmeme istinaden Tunus asıllı Mona diye bir kız vardı. Pardon özür dilerim. Fransız vardı. Genelde firmada çalışanların çoğunluğu bayan zaten. Tiffen diye bir kız vardı satıştan sorumlu. Onunla görüştük. O dedi ki Türkiye'de büyük bir pazar. Hani biz sadece bölge için konuşabiliriz. Ama Türkiye için onu ayrıca görüp değerlendiririz dedi. Bunun istinaden ben Marmaris'te bir fuar olacaktı 2 ay sonrasına. O fuar dolayısıyla işte fuarda sergilemek ve satış yapmak üzere ben bir ürün sipariş yaptım. Ürünler geldi. Dediler ki biz de isterseniz şey yapalım. Firmadan bir arkadaşımız gelsin size fuarda yardımcı olsun. Ben de tamam dedim. Fuardan bir gün önce o Mona dediğim kız da motor yatlar bölümünde duruyordu. Onu görmemiştim ben Fransa'da. İşte dedi ben Mona dedi. Ben geldim oteldeyim. Yarın sabah fuara kaçta geleyim. Tabii böyle enteresan bir şey oldu. Ben hani gelecekler ama geleceklerine çok inanmadım o an yani. Öyle düşünmedim işin açıkçası. Buna istinaden işte dedi ki ben oteldeyim. Uçak biletlerini almışlar işte. Otelini kiralamış, arabasını kiralamış, Marmaris'e gelmiş. Akşam 5-6 saatlerinde beni arıyor. İşte yarın sabah kaçta geleyim? Ben dedim ki 9.30'da gel, fuarda 10'da başlıyor.
İşte nitekim 9.30'da geldi fuara. O gün Marmaris'te fuarın ilk fuardı. 2023'te. O fuarda ürünleri sergilemek için işte bir stand falan her şeyi hazırladık. Neyse Mona da geldi. Marmaris'te fuar o zaman çok güzel geçmişti. Bir de ürüne talep çoktu. Çok iyiydi. Sonra firmanın sahibi de Amerika'da Miami'de bir boat show var. Kendisi diğer ekiple birlikte oradaydı. Hı hı. Sonra işte biz fuar bitti. İşte detayları konuşacağız. Pardon, fuar bitmeden daha firmanın sahibi de Fransız. Ama İngilizcesi hiç yok. Hiç İngilizce bilmiyor. Sadece bildiği merhaba nasılsın, başka bir şey bilmiyor. Şimdi bazı Fransızlar İngilizce bilir konuşmaz ama bu gerçekten bilmiyor. Bilmiyor. Sonra işte eşim de yanındaydı. İşte bir görüntülü konuştuk. Eşim de Fransızca bildiği için işte o da Fransızca konuşarak o da çok mutlu oldu. Kendi dilinden birinin konuşması. Hı hı. Öyle başladı serüven. Sonrasında biz Fransa'ya davet ettiler. Bir 3 gün Fransa'da bizi ağırladılar. Usturmaçaların serüveni bu şekilde başladı. Yani olanı bu şekildeydi. İlginç olanı. Sonra biz tabii fuarlara katıldık. Usturmaçaların özelliği usturmaça patlamaya karşı zaten garantili bir ürün. Aynı zamanda katlanabiliyor. Çamaşır makinesinde yıkanabiliyor. O özellikle olan bir usturmaçamız. Hı hı. En büyük özelliği ise özellikle mega yatlarda. Hani 25 metre ile işte 70 metre arası, 80 metre arası büyük mega yatlarda biliyorsunuz usturmaçalar çok yer kaplar. Hı hı. Hele o Hem de çok ağırdır. ağırdır o usturmaçalar ve teknenin seyir halinde bir şekilde içine almak zorundasın. Tabii. İçine aldığında da bir yer kaplıyor. Doğru. Bu usturmaçaları indirebiliyorsunuz. Sonra ambara atabiliyorsunuz. Mesela genelde mega yatlar seyire çıktığında 10 gün, 20 gün, 15 gün marineyle veya herhangi bir limanla işi olmuyor zaten. Hı hı. Özellikle onlar için çok avantajlı bir ürün. Aynı zamanda yani herhangi bir nedenle işte patlarsa çivi geldi, iskeledesin mesela beton iskele veya ahşap iskeledesin, çivi geldi, tel geldi, patlarsa usturmacıya çöp atmıyorsun. Aynı bisikletin iç lastiği ve dış lastiği gibi. Şambriyelini çıkartıyorsun, değiştiriyorsun. Ve fiyatı da usturmaçanın 5'te 1'i 5'te fiyatı. 1 kadar. Süper. Süper. Şimdi hafif olmasının yanında tabii bize de çok da soru geliyor. Hani rüzgarda uçuşmaz mı? Hafif olması avantaj ama bazı dezavantaj durumları da oluyor tabii. Ama bunun için de bir şeyler düşünülmüş. Usturmaçanın içine su koyabiliyorsunuz ağırlık yapsın diye. Su koyup havayla tamamlayabiliyorsunuz. Veya sancakta işte 5 tane iskelede 5 tane usturmaça olduğunu düşünün. Uzun süre marinede kalacak tekneler. Alttan usturmaçaları birbirine alttan bağlama yerleri var. Birbirine bağlayarak uzun süre marinede kalacaksa usturmaçaları rüzgardan ve fırtınadan ters dönmemesi için böyle bir önlemi de var. Müthiş. Şimdi yemeğini ye. Ondan sonra tekrardan konuşacağız. Tamam. Bu Fender Tex'in sahibinin de zaten bunu üretme nedeni kendisi böyle Böyle bir ihtiyacım olmuş. teknede yaşıyor. Ha süper. Tabii hep bir sıkıntı. Ondan sonra diyor ki ya ben yer tutuyor, yer kaplıyor, işte şu bu. Ve bütün şeyini buna yatırıyor. Ya diyor çıkacağım ya batacağım. Bütün sermayesini buna yatırıyor. Evini satıyor. Bir 200-250 bin euroyla bu Vay. işe giriyor. Aynen. Müthiş. Bak bu işte ciddi sağlam bir girişimcilik hikayesi. Bu arada ben ne unuttum biliyor musunuz? Hı. Pırasanın içine pirinç koymayı unuttum. Neyse pilav. Evet o Olduğu için. öyle. Aynen öyle. Ben bir kaşık alacağım yine. Emin misin? Evet sonra bir daha bakarım. Şöyle Çünkü elimde çok şey var. açık daha koyayım mı? Az çok az ama. Hakikaten pirinç koymayı unuttum. Hı. Pirinç koymayı siz unutmayın olur mu?
dedem Türkiye'ye geldiğinde yanılmıyorsam 1938'lerde de şeye gidiyor, askere gidiyor. Hı hı. 12, 15 yaş, 12 yaşında geliyor yanılmıyorsam. 12 yaşlarında geliyor. Askere gidiyor. Askerde de aslında Yılmaz'mış bizim soy ismi. Tabii o zamanlarda da Yok aslında Yılmaz'mış diye değil. Soyadı kanunu geliyor. Heh. Soyadı verilecek. Ama evliler. Dedesi askerde, ninesi evde. Hı hı. Ninesine evde Yılmaz soy ismi veriliyor. Ha. Ama Peki. dedesi askerde. Şimdi anlat. e, dedem askerde işte o yüzden soyadı İşte dedesine de ayrı biri Ayrı- gidiyor. aynen. Yani komutan diyor ki gel diyor işte. Orada da komutan veriyor soy isimleri. Anneye ayrı soy isim veriliyor köyde. Dedeye de işte askerde komutanı çağırıyor. Gel diyor işte diyor sana soyadı vereceğiz. İşte soyadı kanunu çıktı. O da diyor ki tamam. Peki diyor sen anlat bakalım diyor. Nedir ne değildir ona göre bir soy isim seçelim. Seçelim sana. Ha. O da diyor ki ben diyor Yugoslavya'dan geldim işte böyle üç böyle geldik diyor. O zaman da işte bu sanıyorum onlara yapılan zulümden kaçıp geliyorlar Türkiye'ye. Hı hı. İşte dinliyor komutan o zaman diyor senin diyor soyadın diyor Silin olsun diyor. Çünkü geçmişin silinsin gitsin diyor. Evet. Ve Silin oradan geliyor. Ama Ay, çok enteresan. ama bir dönüyor ki karısının da soy ismi Yılmaz. Yılmaz. Kendi soy ismi Silin. Hatta kayınpederimin ilkokul diplomasında Yılmaz yazıyor. Hmm. Sonradan işte birleştiriyorlar, değiştiriyorlar bir şeyler. Ama bence çok etkili olmuş bayağı dedenin askerde olup bir komutanın vermesi. Çünkü Silin böyle hiç bulamayacağın Bilinci nadir evet. soy isimlerden biri. Haklısın. Zaten Türkiye'de baktım bir ara 2-3 kişide falan var yani. Öyle mi? Var yani, aynen. Yok. Anlam itibariyle de güzel. Çünkü oradan kaçarken büyük bir şeyden bahsediyor. İşte tabii dedeyi ben hiç görmedim. Ali de doğmadan önce ölmüş. Hmm. Orada yaşadıkları son zulümden kaynaklı. Oradaki işte o Türk işte Osmanlı yıkılıp Osmanlı devreden çıktıktan sonra oradaki halka yeni gelen baskı yapmış tabii. Yani Türk halkına baskı yapıyor. Baskı yapınca işte orada işler biraz zorlaşıyor. Zorlaşınca bunlar kaçıp geliyor zaten. O yüzden de hani iyi bahsetmeyince geldiği yeri artık dede. Komutan da demiş ki silinsin. Silinsin. Geçmişe. Geçmişe sünger. Sünger. Üçüncü ve son yemeğimiz enginarlı baklalı pilav. Ali bana biraz ekletir misin? Bu güzel oldu. Oo. Baban yemek yapar mıydı? Ömer? Babam yedirmeyi de severdi. Kendisi yapar ama hani böyle ama o böyle daha çok mangalcıydı. Mangalı yakar, salata yapar. Yani mutfakta o da şey yapardı. Çalışırdı. Aktif diyen. Hı? Tamam öyle. Bak bundan ikinciyi isteyeceksin. Ben de. Değil mi? Evet. Bir kaşık. Sonra 1,5 hatta ama devamında bak. Bak gerçekten bundan ikinciyi isteyeceksiniz. Ben her türlü severim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hmm. Değil mi? Harika. Enginarı ben bu şekilde yememiştim hiç buraya. Yaptım ben aslında da. Biraz da ama tabii çok evlendiğimiz sıralarda ve biraz da ekşi yapmıştım sanırım. Sana da tuz kaç. Evet size biraz az tuzlu Biz tuz az gelebilir. Biz biraz az tuzlu yiyoruz Ceren'le. aslında biz de öyle yememiz lazım ama yiyemiyoruz. Ben yiyemiyorum yani. Hmm. Güzel değil mi? Harika. Hakikaten güzel olmuş. Hmm. Evet.
Dökmediğini anlamadım. Akıyor aslında. Evet, fark ettim. Hadi biraz lityum akülerden bahsedelim. Buraları tekneyle, denizle alakası olmayan dostlar için çok sıkıcı olabilir ama önemli konular aslında lityum aküler. Biraz bahsetsene. Şimdi Biz teknemize lityum akü taktırmalı mıyız? Ya da ihtiyacımız var mı? Dinleyelim Şimdi- seni biraz. lityum akü, tabi bu da ihtiyaca göre de değişiyor. Lityum akü, neden lityum akü taktırmalıyım? Şimdi lityum akülerde bundan 3 yıl öncesine kadar ciddi bir fiyat farkı vardı. Artık gün geçtikçe lityum aküler daha kullanılabilir, takılabilir bir durumda. Hı. Şimdi Pahalıydı değil mi? İlk Tabii. yıl önce çok pahalıydı. pahalıydı. Şimdi önce yani zaten bundan 3 yıl 5 yıl öncesine kadar kullanılan normal sulu bakımsız aküler. Onun yanında AGM jel aküler, AGM'ler. AGM'ler. Şimdi lityum aküler çıktı. Şimdi sulu bakımsız akülerde genelde insanlar karşılaştırırken şöyle karşılaştırıyor. Mevcutta teknesine sulu bakımsız akü oluyor. Şimdi sulu bakımsız akülerde hiçbir akünün kapasitesinin %100'ünü kullanamazsınız. Hı hı. Mesela 100 amperlik bir akünüz var. Veya şöyle söyleyeyim, 300 amperlik bir akünüz var. Sulu akülerde kapasitenin %30'unu kullanırsınız. AGM jellerde kapasitenin %70'ini kullanırsınız. Lityumlarda kapasitenin %90'ını kullanırsınız. Bazen akü tercihi yapılırken işte teknesini genelde işte 400 ile 600 amper arası standart değişiyor. İşte 600 amperlik bir aküm var. 600 amperlik o normal aküyle sulu bakımsız aküyle bugüne kadar kullanmış. Ama tabii günümüzde ihtiyaçlar çoğalıyor. İşte buzdolabı sayıları artıyor. Kullanılan elektronik eşyaların cihazları artıyor. O yüzden de akü gereksiniminin kapasitesi artması gerekiyor. Şimdi sulu akülerde bir de şöyle bir dezavantajı vardır. Sulu aküler hiçbir zaman şarj deşarja uygun aküler değildir. Yani çok şarj deşarj dedim, doldur ve boşalta uygun aküler değildir. Onun yerine işte AGM jel, şimdi de lityuma geldi. Şimdi lityumda lityum akü takılırken doğru tercih edilmesi gereken yan ekipmanları var. Mesela lityum aküyü normal akü gibi direkt takamazsınız. İşte alternatörde arasında DC-DC charger kullanmanız lazım. Çünkü lityum aküler kapasitenin alternatöre genelde mesela bazen alıyor müşteri, almış taktırmış lityum aküyü. Sonra teknenin motorundaki alternatör yanıyor. Niye yanıyor? Çünkü alternatörün kapasitesi 80 amper. Lityum da kendisini dolduran o batarya charger olsun, alternatör olsun ne varsa hepsini almak ister. %100'e gelinceye kadar. Doğal olarak da alternatörleri yanıyor. Şimdi lityum aküde DC-DC charger kullanılarak bu iş çözülüyor. O DC-DC charger'ı mutlaka konulması gerekiyor. Şimdi lityum aküde bir de şöyle bir şey var. Yani amper konusunda ne kadarlık bir güce ihtiyacınız var. Tabii teknede bunlar hesap edilmesi gereken bir durum. İşte bazı kişiler işte özellikle bize böyle geliniyor. Yani ben gece uyurken jeneratör sesi duymak istemiyorum diyor. İşte motor yatlarda olsun, yelkenlerde olsun. Jeneratör sesi duymak istemiyorum diyor. Lityumla klimasını çalıştırmak istiyor. Tabii bunlar da olabiliyor. İşte burada güç hesaplaması yapılıp ona göre uygun bir amper belirleniyor. Lityum akünün esprisi kısa sürede hızlı bir şekilde dolduruyorsun. Uzun sürede harcıyorsun. Lityum akülerde onu kısa bir sürede doldurma için ona göre bir ekipman koyman lazım. Yani lityum akülerde 200 amperle mesela kombi cihazlar koyup hem invertörü hem redüratörü. İnvertörü 220 kısmında kullanıyorsun. Jeneratör çalıştığında 220 ile redüratörle batarya şarjıyla amperi yüksek olduğu için 200 amperle hızlı bir şekilde dolduruyorsun. Tamam. Şimdi bir insan bir şeyi çok bildiği zaman, gerçekten çok bildiği ve çok iyi bildiği zaman o kadar detaya giriyor ki Evet. karşısındakinin hani o konuyla ilgili ne kadar bir şey bildiğini farkında olmadan böyle kusuyor. Benim beynim yandı, bak yemin ederim benim beynim yandı.
Evet, yani bak ben bu konulara biraz şeyim, aşinayım, hakim değilim, aşinayım. Redresörün, alternatörün, amperin, voltun falan ne olduğunu biliyorum tabii ki. Yani sonuçta ben mühendisim ve bu açık böyle bir şeylerden ucundan kıyını, ama bizi izleyenlerin birçoğusu bunu bilmiyorlar. Bu kadar detaya girmeye gerek yok. Ya lityum akü güzel bir akü. Şöyle bir Hı, örnek versem uygun olur mu acaba? Bizim cep telefonlarımız da lityum. tabii. Arkasındaki pilleri lityum. Ve biz %1 kalana kadar o telefonlarla konuşmaya devam edebiliyoruz. Aynısı aslında tekneler için de geçerli. Çok az bir voltaj şeyin içinde amper kalana kadar, aküde amper, çok az bir amper kalana kadar o aküyü kullanmaya devam ediyorsunuz ve tekrar şarj edebiliyorsunuz. Ve tekrar şarj ettiğinizde o akü kapasitesinden hiçbir şey kaybetmiyor. Diğer aküler, işte sulu bakımsız akülerden bahsediyorum ya da AGM akülerden bahsediyorum. %30, %40'ı geçtim. %50'ye geldiği zaman şarjı o aküler ölüyor. Tabii Yani amperi düştükçe voltaj da düşüyor onlarda. Lityumlarda amper amper düşse de düştükçe voltaj voltaj hep aynı. aynı Hep kalıyor. hep hep güzel bir şekilde işte 13.8 volt vermeye devam Evet. ediyor standart olarak. Diğerleri 12.3, 11.8'lere 8'e kadar kadar düşüyor. düşüyor. Amperi Biliyorum. düştükçe Bizim voltaj bizim düşüyor. eski akülerimiz işte AGM'ydi. Sonra ben jele çevirdim. Hı. Sonra bir gaza geldim. Haydi bakalım lityum yapalım dedim. Lityuma döndük falan yani. Kusura bakma böldüm ama Yok yok. çok detay anlattığın Sen zaman daha anlaşılır bir şekilde anlattın. Şimdi detayda boğuluyoruz. Yani kelimelerde boğuluyoruz bu sefer. Örneğin Fulya böyle bakıyor. Genelde duyuyorum bu sohbetleri. O yüzden Duyuyor. Sadece. teknede yaşayanlar tabii benim anlattığım mutlaka anlıyordur. Dediğin doğru. Yani lityum aküler bir teknede genel amaçlı artık günümüzde evlerde, solar sistemlerde artık yavaş yavaş araçlarda da motorlarda da çıkmaya başladı. Hmm. Tabii bunu sen daha basit bir yolla anlattın. Ben daha teknik anlattım. O yüzden Aynen. diyorum. Aynen. Yani lityum aküler gerçekten bu arada güvenli. Lityum fosfat diye geçiyor aslında. Aynen. Güvenli de aküler doğru şekilde depolandığı ve kullanıldığı sürece tabii Montaj ki. edildiği takdirde. Montaj edildiği takdirde haklısın. Güvenli ellere bırakmak lazım konuyu. Şimdi tabii onda sınır da yok amper olarak. Yani işte burada tekne için konuşuyorum tabii. Teknelerde yaşayan için. Hani ne istediğini, ne beklediğini, ne yapmak istediğini. Doğru. Mesela 2 gün önce bir arkadaşımız aradı. Klima taktıracak teknesi. Benden klima fiyatı aldı. Hatta o da teknesi şeyde İstanbul'da Pendik'lemiş. Karaya çekecek. İşte montajını nasıl yaparız falan. O da lityum aküye dönmek istiyor. İşte orada İstanbul'da bir firma ile görüşmüş. Lityum akü taktıracak. Klimada işte bizim klimalarda özel bir Frigomar'ın klimaları da özel bir klimalı, sessiz ve az enerji inverter klima olduğu için bizde bayisi olduğumuz için bize geldiler. Şimdi orada hani şöyle de bir yanlış bir bilgi var. İşte benim solar sistemim var diyor. İşte lityum akü taktıracağım. İşte jeneratör almama gerek yok diyor. Yani orada da yanlış bir algı var. Ve bu şekilde konuşmuş, yaptıracak. Ben dedim ki yani sen o sistemi kuracaksın güzel. Klimanı çalıştıracaksın, çalıştırırsın. Aküm boşaldı nasıl yapacaksın? Denizdesin. Karayla bağlantı yok. Güneş panelim var. Şimdi güneş paneli 800 wattlık bir güneş paneli. Onun kapasitesi ve üreteceği elektrik bir kez onun normal yaşantısına anca yetecek bir durumda. Aküyü boşalınca o aküyü doldurmak için bir güç lazım, bir sistem lazım. Bir redresör ve şey lazım. Jeneratör lazım. İşte ben de o durumu anlattım. Şimdi lityum aküde dediğim gibi jeneratör çalışıp teknelerde kısa sürede dolduruyorsun. Uzun sürede harcıyorsun. Aküyü dolduracak bir güç olmadığı için yani o jeneratörsüz o işin olmayacağını anlattım kendisine. O da ikna oldu zaten. Şimdi jeneratörü de koymadan bu iş yapmaya çalışıyor ama mecburen koyacak. Bu sefer iş şeye geliyor. Lityuma gerek var mı? İşte o masrafı yapmama gerek var mı? Jeneratör koyunca bu sefer lityum olmasına gerek Var mı diye bir soru geliyor. İşte burada iş şeye gidiyor. Senin ne istediğini, ne beklediğine işte Tabii. sen klimanı sabaha kadar çalıştırmak istiyorsan
Gece de jeneratör sesi duymak istemiyorsan evet o zaman lazım. Ama ben jeneratörle sabaha kadar uyurum. Günde 10 saat, 16 saat, 14 saat, 12 saat jeneratör çalıştırırım diyorsan gerek yok. Bu şekilde yaparsan günde 3 ile 5 saat arası jeneratörü çalıştırırsın. Gece yatmadan önce fullersin. Sabaha kadar sesli bir şekilde uyursun. Uyuyoruz. Yani Ki biz öyle yapıyoruz herhalde. aynen ki biz öyle yapıyoruz. Ali'nin teknesindeki akü ve güneş paneli ve jeneratör sistemiyle Ali Marmaris'te enerji gittiği zaman bütün Marmaris'e elektrik verebilir durumda. Bak gerçekten öyle yani. Bu kadar yıldır denizdeyim. Çok tekne gördüm. Çok arkadaşım var bu konuyla ilgili. Ali'nin teknesindeki enerji kapasitesi kadar bir tekne ben hiç görmedim. Ha görmüşümdür şu Yalova Pendik feribotu var. O feribotta Onlar da var. evet onlar da vardı. Evet değerli dostlar ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ben Çok teşekkür keyifli bir ediyorum. sohbetli, çok keyifli bir yemek yedik. Fulya'cığım eline sağlık. Senin de Müthiş eline sağlık. müthiş salatalar yaptın. Vallahi Evet. hakikaten çok güzel şeyler öğrendim. İstanbul'a gidince bir an evvel yapacağım ben de. Biz de çok mutlu olduk Emre'cim. Evet. Böyle güzel yemekler, hafif yemekler. Ay, teşekkür Gerçekten ederim. harikaydı. Eline sağlık. Bize özgü, Var. bize dair süper. Evet, Aydın'a, Ege'ye Aynen. dairdi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Değerli dostlar, bizi buraya kadar izlediyseniz size çok ama çok teşekkür ediyorum. Az da izleseniz gene çok ama çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, var olun. Sağlıcakla kalın efendim.